Arabi'ye yanaşma, yaklaşma yolunda şaha kalkmış, atağa kalkmış bir gönülden ızdırap dolu ifadeler. Sualden daha ziyade ben onu gördüğümde. Çarşısı, pazarı günah seylaplarıyla böyle dolsa taşsa bile bu toplum içinde kalmaya karar vermişiz. Bunu kerratla arz etmişimdir. Müsaade eder misiniz? Bir kere daha arz edeyim. Benim samimi arkadaşlarım, hepiniz bu samimiyette ağır bir yeriniz vardır. Ve Rabbime daima hamd ederim, sizin gibi arkadaşlara beni arkadaş yaptığından dolayı. Kendimi bu noktadan nefsim itibariyle talihsiz bedbaht görsem bile böyle bir arkadaşlar kadrosu içinde bulunduğundan dolayı dünyanın en bahtiyar insanlarından sayarım. Rabbime binlerce hamd ve sena olsun. Arz etmişimdir bu hususu kardeşlerime. Fakir gelir yine arz edeceğim. Eğer Ravza-i Tahire eğerse Beytullah dediğimiz Allah evine Cenab-ı Hak ilk defa lütfettiği zaman adım attığımda bana cennetten daha parlak, daha aydın geldi. Cenneti gördük mü? Cenneti görmedik ama rüyaların verdiği, rüyaların ruhumuza sızdırdığı cennet imajıyla mukayese ettiğim zaman öyle bir şey, öyle düşünün. Bana cennetten daha parlak geldi. Hiç unutmam, kendi kendime şöyle dedim. Şu dakikada cennetin 7 kapısı, 8 kapısı açılsa, sana cennete gir deseler, hani benim gibi bir adam da girebilir mi cennete? Çok zor. Bu kadar zor, mümkün olmayan, hatta mümteni gibi görünen, Rabbimin inayetinden başka benim için bir destek yoktur. Bana cennetin 8 kapısından istediğimden gir. Hatta Hz. Ebu Bekir'in 8'inden birden girme ihtimali varmış. Nuraniye sırrıyla. Aleyhisselatü vesselam öyle ifade buyuruyor. Öyle bile olsa, acaba oraya mı girersen yoksa burada kalmayı mı tercih edersin? İçime baktım böyle, içimi yokladım. Beytullah'ın içinde kalma ağır bastı bana. Çok ağır geldi. Hatta dostun kabul buyururlarsa, niyeti olurmuş, dediği de kabul ederlermiş. Dostun köyüne yaklaşırken, kendine has aydınlığı içinde görünmesi, az da aklım oynatacaktım böyle. Nerede diye oraya kadar giderken, görünürken az da aklım oynatacaktım. Orada benim ruhumda derin tesir icra etti. Unutamayacağım tesir icra etti. Onu da ihtimal cennetlere tercih ederdim. Yani cennete gir deselerdi girmezdim. Bu bir tarafta benim isabetli veya isabetsiz mülazam, düşüncem. Fakat ben orada değilim. İkbal'in ifadesiyle oranın bir avuç toprağını dünyalara değişmem. Bana göre Medine odur, Medine'nin tozu toprağı da odur bakın. Tablonun bu tarafını kafanıza koyun. Bu tablonun bir tarafıdır. Bir diğer tarafını size nakledeyim. Ben buradayım hicran içinde. Bu sene o kadar dokundu ki. Bulunduğum odada böyle deli gibi sağa sola gittim geldim. Olmayacak mı diye. Olamazdı da, mümkün değildi. Ama bu olmaz etrafında çizgiler çizdim durdum kendi kendime. Bunu siz nasıl değerlendirirseniz değerlendiriniz. Bu kadar mücrim bir insan o kadar aşisar eder mi? Bilmiyorum, eder. Allah atar kalbini, benden değil. Ama bir tarafı da şudur bu işin. Dikkatinizi istirham ederek arz ediyorum. Arkadaşlarıma dedim ki 20 arkadaşın içinde. Eğer bir gün ben burada hizmeti bırakır oraya gidersem, nefsi hazlarım için gitmiş olacağım. Ruhi hazlarım için gitmiş olacağım. Size yeminin en büyüğüyle ifade ediyorum. İki elim Allah'ın huzurunda yakanızda olsun. Beni oradan tutup sürüye buraya getirmezseniz. Çünkü bayrak burada yere düşmüştür. Çünkü İslam nesli burada mahvolmaya başlamıştır. Çünkü her şey burada bitmiştir. Eğer yeniden bir şey başlayacaksa burada başlayacaktır. Biz de burada kalacak, ızdırabı çekecek, maddi manevi füyüzat hislerimizden fedakarlıkta bulunacak ama burada kalacağız Allah'ın tevfik ve inayetiyle.
Günahlar yollarımızı alıyor. Her yerde yaralanmakla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat her şeye rağmen niyetimizdeki inşallah sağlamlık, yüreğimizdeki sadakatla sırf Rabbimizin dinine omuz vermek için, Aleyhisselatu Vesselam'ın unutturulmasına karşılık onu yeniden, yeni nesillerin ruhlarına yerleştirmek için, bu memleketin afakında ismi Baki Nebevi'nin yeniden şehval açması için, hiçbir fedakarlıktan katlanmamak üzere her türlü mahaliki göğüsleyerek, ciddi bir teharrik içinde dine hizmet etmek için burada kalacak, her şeye katlanacak ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu şu hadis-i şerife masadak olmaya çalışacağız. Halkın içinde durup, onların ızdıraplarına katlanıp, onlarla aynı şeyi yaşamak, dağ başında Rabbe tek başına ibadet etmeden çok hayırlıdır. Bu çok hayırlı işi yerine getirmeye çalışacağız. İnzivalara hayır, dağ başına hayır, köye çekilip tek başına yaşamaya hayır, toplumun içinde duracak, ara sıra onun paletleri altında ezilecek, feryat edecek, fakat yine onun içinde kalmaya karar vereceğiz. Çünkü burada vazife yapmaya memur bulunuyoruz. Allah dinini ilah etmek üzere bizi mükellef kılmış, bu mükellefiyeti yerine getirmeye çalışacağız. Rabbim bu ahdü peymandan da bizleri ayırmasın. Amin.